Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kıymetli dostlar, bugünkü ilk konu başlığımızda Türkiye'nin çelik kubbesi tam hızıyla gelişmeye devam ediyor. Dün akşam saatlerinde Sayın Haluk Görgün, Savunma Sanayi Başkanımız sosyal medya üzerinden duyurmuştu. Bugün de Siper Ürün 2'ye dair detaylı bilgileri sizlerle paylaşacağım. Siper Ürün 2 test atışını başarıyla gerçekleştirdi Sinop'ta. İsterseniz detaylar bir karşımıza gelsin. Daha sonrasında konuya ilişkin kendi yorumlarımı da yapacağım. Türkiye'nin yerli ve milli hava savunma sistemi projesi Çelik Kubbe'nin en son ürünü olan Siper Blok 2 füzesinin bir test atışı daha başarıyla gerçekleştirildi. Savunma sanayi yetkilileri tarafından daha önce açıklandığı üzere Siper Blok 2 füzesinin hedef menzilinin 150 kilometreden fazla olduğu bilinmekteydi. Bu projenin bir önceki aşaması olan ve 100 kilometreden fazla menzile sahip Siper Ürün 1'e kıyasla önemli bir ilerleme anlamına gelmekte. Ürün 1'in önleme irtifası 20 kilometre iken Siper Ürün 2'nin önleme irtifası ise 30 kilometre. Siper'in takip menzili ise 290 kilometrenin üzerinde. Siper'de atışa hazır 18 tane füze bulunmakta ve aynı anda 10 farklı hedefe angaja olunabiliyor. Siper projesi S-400 ve Patriot gibi küresel çapta tanınan hava savunma sistemlerinin kapsadığı irtifa ve menzilleri hedefleyecek şekilde bloklar halinde tasarlanıp geliştiriliyor. Projenin nihai hedefi ise 2028 yılına kadar anti-balistik füze sistemi kabiliyetine ulaşmak olarak belirtiliyor. Ülkemizin çatısı artık yavaş yavaş kapanıyor. Sizlere şimdi test görüntülerini paylaştım ama mesela icraata gelince de orada da bir şeyler var. Mesela envantere kabul. Siper evet işte atışlar duyuruluyor falan filan ama mesela 2024 yılı içerisinde, hatta önümüzdeki aylarda Siper Ürün 1 100 kilometre artı yazar yanında, o menzile sahip Siper Ürün 1'imiz inşallah bu yıl içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilecek. Ayrıca sizlerle bir önemli detay da paylaşayım. Siper Ürün 1'imiz kıymetli dostlar bu sene içerisinde teslim edilecek olan sistem. Bundan şimdi sizleri yıllar öncesine götürmek isteyeceğim. S-400'leri almadan hemen önce zaten devlet yetkililerimiz konuya dair birçok açıklama yapmıştı. Ne deniliyordu? Biz Türkiye olarak hava savunma sistemi almamızın gerektiğini fark ettik. Daha sonrasında ilk olarak biz bir NATO üyesiyiz değil mi? NATO ittifakındayız. NATO müttefiklerimiz var sözde tırnak içerisinde. Biz NATO'da gittik işte ilk Amerika'nın kapısını çaldık. Amerika'dan Patriot alacaktık. Niye? İşte başka kapılara gitmeyelim diye. Sizde varsa verin dedik ama Amerika bize Patriotları vermedi. Hatırladınız değil mi o dönemleri? Kıymetli dostlar, Patriotların menzili kaç kilometre? 100 kilometre. Siper birimizin menzili 100 artı kilometre. Dün gerçekleştirilen test atışıyla birlikte Siper 2'nin menzili kaç kilometre? 150 artı. Yani hayırlı uğurlu olsun. Hani bir tabir vardır ya, onlar bize vermedi biz daha iyisini yaptık diye. Aynı Kanada kameralarında olduğu gibi aynı şey hava savunma sistemlerinde de dün Allah'ın izniyle gerçekleşmiş oldu. Dediğim gibi bize bir şey vermiyorlarsa artık bundan sonraki süreçte ben çok mutlu oluyorum. Çünkü Türk savunma sanayisi olarak çok kritik alanlarda çok güzel başarılar elde ettik. İkinci konu başlığımızda arkanıza lütfen yaslanın. Bomba bir habere gideceğiz. İlla ki Yunan basını takip eden değerli dostlarımız var. Görmüşlerdir. Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı, yeni Savunma Bakanı, bizim deyişimizle densiz dendias, Türkiye'nin hemen dibinde bulunan Meis adasına bir ziyaret gerçekleştirmişti. Dendias'ın ziyareti sonrasında Yunan basını öyle haberler girdi ki gerçekten de gözlerime inanamadım. Bakın Yunanistan'ın Savunma Bakanı densiz dendias'ın ziyareti esnasında Türkiye'den kim ona eşlik etmiş? Evet, Türkiye'den. Detaylar şu an sizlerle. Haberde yalan dolan yok. Yunan basınında neyse aynen o şekilde sizlere aktaracağım. Yunan basınından Pentapost Akma diyordu ki Türk Bayraktar Dendias'ın Meis adası ziyaretini gözetledi ve buradan ses getiren bir mesaj gönderdi Dendias. Özgürlük verilmiş değildir, onu korumalıyız. Dendias bir mesaj paylaşmıştı. Burada Castellorizo dedikleri ada Meis adası. Haberin devamına indiğimizde Milli Savunma Bakanı Nikos Dendias adanın kurtuluşunun 81. yıl dönümü etkinliklerinde Başbakan Mitsotakis'i temsilen bu sabah Meis'teydi. Nikos Dendias Türkiye'ye bir mesaj göndererek uluslararası deniz hukukuna göre tüm adaların deniz yetki alanına ve MEP hakkına sahip olduğunu söyledi. Milli Savunma Bakanı Dendias Yunan adası üzerinde bulunduğu süre boyunca Türkiye Meis adasının hemen karşısında nefes mesafesindeki Kaş ilçesi üzerinde Bayraktar TB2'lerini havalandırmıştı. Adeta Türk Bayraktar TB2'si Yunan Bakan'a refakat
dikkat etmekteydi. Git ya git, vallahi bu Dendias'a da hiç yaranılmıyor. Ne var? Ben oraya Bayraktar'ın gidiş amacını size söyleyeyim. Biliyorum Yunanlılar dinliyorsunuz. Programımızda takip ediyorsunuz. Yunan altyazıyı ben boşuna sizlere açmıyorum. Niye Bayraktar TB2 Dendias'ın tepesinde uçtu biliyor musunuz? Ne yapalım? Hizmeti ayağına getirdik. Nikos Dendias daha öncesinde Bayraktar TB2 hakkında bilgi toplamak için Ermenistan'a gitmemiş miydi? Ermenistan'da farklı toplantılara katılmadı mı? Ya Ermenilere dedi ki Nikos Dendias, ya siz bununla uğraştınız. İşte Türkler bizi de bu bayraklarla tehdit ediyor. Bu bayraklar nasıl bir şeydir diye sen gittin Ermenilere sormadın mı? Biz ne yapalım? Komşuluk görevimizi yerine getirdik. Ayağına getirdik yani bayraktarları. Vallahi bunlara da yaranılmıyor. Yani ilk defa bir yakından bayraktar göreceğim dedik. Girmiş olduğunuz haberlere bak. Gerçekten de bunlara iyilik yaramıyor. Şunu da merak ettim. Nikos Dendias diyordu ki Bayraktar TB2 geliştiren Selçuk Bayraktar'ın hocası Yunan çıktı. Ülkecek zaten nasıl mutlu oldular. Bu haber bir girildi. Geçtiğimiz senelerdeydi tabii. Nikos Dendias da demişti ki o hocayı bulacağız, edeceğiz, Yunanistan'a getireceğiz diyordu. Herhalde Selçuk Bayraktar'ın MIT'deki o sözde Yunan profesör telefonlarınızı açmıyor. Yani hiçbir şekilde gelişme yok. Yunanların o Arkitas, hani tepesinden boru çıkan İHA var diye, onu da takipteyim. Orada da bir sessizlik hakim. Dendias'a ne yaptıysak yaranamadık. Dikkat çekici bir haberdi. Sizlerle paylaşmak istedim diyorum ve devamında bugünkü 3. konu başlığımızda sosyal medya haberlerimize gelmiş oluyoruz. Yine sizler için birbirinden önemli, birbirinden dikkat çekici haberleri bir güzel derledim. Detaylar bir karşımıza gelsin. Bugünkü sosyal medya haberlerimizde hani 2 video kadar önceydi. Ben sizlere dedim ya. Yahu dedim Aksungur'umuz düştü de Amerika'nın 9. insan hava aracı düştü bugün demiştim. Hatırladınız mı Husiler tarafından? Kıymetli dostlar. Mesela bugün sabah saatlerinde Husiler ABD'ye ait 10. MQ-9 Reaper insan hava aracını düşürdü. Yani geçtiğimiz gün 9'du, bugün 10 oldu. Yaklaşık 3 güne bir ABD'nin insan hava aracı bu şekilde düşüyor. Ama Amerika'da hadi Irak'a, hadi Yemen'e savaşalım diyen bir kitle bulunmamakta. Bu haber dikkat çekiciydi. Ruslar Portekizlere kızgın. Kızgınlığının sebebi ise geçtiğimiz günlerde Rusların Portekizlere satmış olduğu bu yangın helikopterleri artık nasıl bir modifikasyona uğradıysa Ukrayna'ya verilmiş. Hatta gariptir ki 2 hafta önce teslim edilen son helikopter, son Rus helikopteri yaklaşık 3 gün önce hemen Ukrayna'ya gönderilmiş. Yani Rus fabrikalarından geçen hafta çıkan helikopter bugün Ukrayna savaşında, Ukrayna ordusunun kullanımında. Portekizlerin Ukrayna'ya yangın helikopteri göndermesine sinirlenen Rusya acaba şimdi sizlere aktaracağım bu habere ne der? Kıymetli dostlar, Ermenistan'ın Ukrayna'ya S-300 tedarik ettiği iddia edildi. Ermenistan 2. Karabağ Savaşı'ndan beri Rusya ile arasını artık iyice açtı ve Avrupa ile yakınlaşmaya devam ediyor. Fransa'nın Ermenistan'a SAMP satmayı düşündüğü de belirtilmekteydi. Tabii ki de Ermeniler de keriz. Bunlara dediler ki azıcık gözümüze girmen lazım. Nasıl gireceğim dediler. Elindeki hava savunma sistemini ver bize demişler. Daha sonrasında da S-300'ler Ukrayna yolcusu. Hani gören de kendi ülkelerinin öyle bir hava savunma sistemi var ki kendilerinde hiç sıkıntı yok. Ellerinde olanı zaten yarım yamalak çalışan sistemleri Ukrayna'ya göndermişler. Yıllar öncesinde Hocalı katliamı vardı. Buradan da şehitlerimizi tekrardan rahmetle analım. Yıllar öncesinde ağlayarak o toprakları terk etmişti soydaşlarımız. Kıymetli dostlar, bugün Hocalı'da, devamında Şuşa'da eğitim başladı. Evet, gerçekten de görmüş olacağınız üzere küçük kardeşlerimiz ellerinde Türk, Azerbaycan bayraklarıyla Hocalı'da eğitimlerine başlamış olduk. Kısacası okul zili çaldı Hocalı'da. Rum yönetimi Yunanistan'ın baş belası oldu. Nasıl baş belası oldu? Kıymetli dostlar, Rum yönetiminin sözde lideri Christodoles ile Yunanistan Başbakanı Mitsotakis arasında İsrail Güney Kıbrıs Rum yönetimi Yunanistan arasındaki denizaltı elektrik bağlantısı krizi yaşanmakta. Yunanistan kablonun Türkiye'nin onayı olmadan çekilemeyeceğini açık açık ifade ediyor. Güney Kıbrıs Rum yönetimi ise Mitsotakis'in Türkiye'ye karşı tavır almasını istemekteymiş. İki ülke arasında bir haftadır yapılan toplantılarda da hiçbir sonuç elde edilememiş. Yunan Başbakan ile Rum lider Perşembe günü yine bir toplantı yapacakmış. Toplantıda sorunun çözüm yolları aranacakmış. Bugünkü sosyal medya haberlerimizin son kısmında hazır mısınız? Uçuşa geçeceğim. Kısa kısa öyle cümleler sıralayacağım ki heyecandan uçacaksınız. Kıymetli dostlar, Türkiye'nin 4 yıl içerisinde dünyanın en gelişmiş insan hava uçağı filosuna sahip ülke olacağını belirterekten mevzumuza giriş yapıyorum.
Baykar Bayraktar TB2 için tamamen kendi imkanlarıyla BM100 isimli bir motor geliştirmişti. Hatırlanacağı üzere bu haberi aktarmıştım. Bu yıl 20 adetlik bir üretim hedefi bulunmaktaymış. Yılda 250 adet Bayraktar TB2, 50 adet Bayraktar Akıncı siyah üretilmekte. 2024'te en az 12 tane Bayraktar Kızıl Elma üretilecek. 2025'te bu katlanarak artacak. 2026'da en az 48 adede çıkacak. Bu yıl 20 tane Bayraktar TB3 üretilecek. 2025'te bu sayı en az 50'ye çıkacak. Baykar Kızıl Elma için şu ana kadar sadece öz kaynaklarıyla 1 milyar dolar harcamış. Hazır mısınız müjdeye? Bayraktar Kızıl Elma'nın motoru 4 yıla kadar yerli olacak. Çift motorlu Kızıl Elma'da silahların tamamı gövde içerisinde taşınacak ve büyük ihtimalle bu Kızıl Elma'mız hava görevlerinde kullanılacak. 2024 yılında Bayraktar TB3 gemide görev yapabilir hale gelecek. 2025 yılında Kızıl Elma'nın gemi denemelerine başlanacak. Her bir cümle bir ülkenin belki de 50 yılı demek. Yani sizlere basit hızlı aktarıyorum ya. O gelişmeler, ben neyi anlatıyorum size ya? Biz alıştık değil mi? Kabul edelim, biz alıştık bence bu müjdeleri duymaya. Devamında durun mesela, daha bitmedi. Selçuk Bayraktar ne dedi? Kendi konumlandırma sistemimizi kuracağız. Ve hatta 2 tane füzemiz hazır. Geçtiğimiz günlerde atışını yapacaktık. Ya koşullar işte uygun değildi, atışı erteledik dedi. Selçuk Bayraktar, artık biz Amerikalıların GPS'ini kullanmayacağız bir hedefleme, bir işaret yaparken. Ne yapacağız? Kendi Baykar'ın Fergani uydularıyla uzayda bulunan konumlandırma sistemini kullanacağız. Daha sonrasında Türkiye hiçbir etki altında kalmadan kendi konumlandırma sistemiyle rahat artık operasyonlarını gerçekleştirecek. Yani Ukrayna-Rusya savaşını ben hatırlıyorum mesela. Amerikalılar Ruslara karşı GPS kapatıyordu. Ukraynalılar hani bayağı sıkıştırdılar, işte GPS'leri kapat, Ruslar hedefleme yapamasın. Rusların da kendi uydu sistemleri olduğundan dolayı bu mevzuda mesela kurtulmuşlardı. Yani Allah esirgesin, yarın bir gün başkasına muhtaç olmak bilirsiniz en kötü şeylerden bir tanesidir. Şampiyonlar Ligi'ndeki Türkiye bu. Hiç şaşırmayın. Dedim zaten, Şampiyonlar Ligi'ne biz çok önce girdik. Bunlar da meyvesi. Şampiyonlar Ligi grup maçları kısacası tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü videomuzda sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu da gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.